Merhaba, bugün ekipmanlarımızı temizlemeye devam ediyoruz. Ekipman temizliğini anlattığım videoların birinci bölümünde lenslerin nasıl temizlendiğini anlatmıştım. Şimdi bu videoda da fotoğraf makinelerin nasıl temizlendiğini anlatacağım. İlk önce kullanacağımız malzemelerden bahsedeyim. Aslında lens temizlerken kullandığımız malzemelerin aynısı. Yine de tekrar etmek adına bir önceki videoyu izlemeyenler için. Birinci malzememiz bir solüsyon. Bunları böyle elektronik marketlerde, Teknosa'da, BİMEX'te falan bulabiliyorsunuz. Ben bir tane büyük ve bir tane küçük alıyorum. Küçüğü kullandıkça ve bitirdikçe büyükten bunu aktarıyorum ve küçüğü yanımda taşıyorum çantamda. İkinci elemanımız bir roket üfleyici ya da roket blower deniyor İngilizce'de. Bunun olayı hava üflemek çok hızlı bir şekilde. Üçüncü ekipmanımız böyle ruja benzeyen bir fırça. Çevirdikçe açılıyor. Dördüncü malzememiz de bir gözlük temizleme bezi. Biraz büyükçe bir bez. Ben bunu daha sonradan aldım ama herhangi bir gözlük temizleme bezi yeterli. Aynı şey bunlar çünkü. Bir sonraki malzememiz mikrofiber bez. Bunları Migros'tan falan böyle marketlerden bulabiliyorsunuz paket paket. 5 lira ile 10 lira arasında 4'lü 5'li paketleri oluyor. Okey, şimdi bunları kullanacağız. Ama bundan önce makinenizi ya da ekipmanınızı genel olarak temiz tutabilmek için ne yapmanız gerekiyor ondan bahsedeceğim. Birincisi, ben lensleri olduğu gibi fotoğraf makinelerini de böyle bezlere sarıp taşıyorum çantamda. Yine bunlar birincisi lens ve makinelerin birbirleriyle çarpıp çizmesini engelliyor. İkincisi makinenin temiz durmasını, benim elimden gelen yağlı ya da kirli bir takım lekelerin oluşmasını engelliyor. Çünkü bu bez çantanın içine koyup aldıkça temizliyor makinenin kendisini. Ayrıca uzun süreli çekim yapacaksam dışarıda özellikle parmakları kesik bisikletçi eldiveni kullanıyorum. Makine ya da lensi tutarken avucumdan terin makineye ve lense bulaşmasını engelliyor. Ter biraz asitik, hani makineye zarar verebilir. Onu engellemiş oluyorsunuz. İkincisi de kirlenmesini engelliyorsunuz. Biraz böyle psikopat gibi görünüyorsunuz. Hani bu işi çok ciddiye aldığınız belli oluyor yani bunları taktığınız zaman. Ten rengi olanlarını bulamadım. O yüzden beyaz giymekte kendime yediremiyorum. O yüzden böyle siyahlardan aldım. Bunlarla idare ediyorum. Temizlik aşamalarından bahsedeyim biraz. İlk önce makinenin genel temizliğini yapacağız. Yani elimizin değdiği plastik parçaları ve makinenin diğer plastik yüzeylerini solüsyonla biraz ıslattığımız mikrofiber bezle sileceğiz. Ardından şu camları sileceğiz. Nikon kameralarda arka ekranın üzerinde bir kapak var. Bence çok gereksiz ama insan makinenin LCD ekranı çizilecek diye bunları kullanmaktan bir türlü vazgeçemiyor. Bunlar da cep telefonu ekranları gibi aslında Gorilla Glass gibi bir şeyden yapılıyorlar. Çizilmiyorlar yani kolayca aslında. İkincisi bu ekranı temizleyeceğiz. İşte bateri grip varsa baterinin gribi çıkartacağız bir kere. Alt kısmını temizleyeceğiz. Ondan sonra makinenin mount kısmına geçeceğiz. Lens mount kısmına geçeceğiz. Burada temizleyeceğimiz 3 tane element var. Birincisi en başta aynanın kendisi. Ardından focus screen, sonra da sensör. Sensörün üzerinde perde var. Şimdi bütün bu mount'un içerisinde çalışırken süper hassas davranmanız gerekiyor. Kesinlikle sıvı bir şey sıkmıyorum buraya. Aynaya dokunmuyorum da. En fazla blower'la bunun içerisinde üfleyerek temizliyorum. Hem sensörü hem focus screen'i hem de aynayı. Tekrar ediyorum. Buradaki hiçbir şeye dokunmamanız gerekiyor. Ayna en dokunabileceğiniz şey. Bence ona da dokunmamanız lazım. Çünkü onun bir hassas bir ayarı var. Durması gereken bir yer var. Onu kaydırabilirsiniz. O yüzden bu mount'un içerisini temizlerken sadece blower'la üfleyeceğiz. Focus screen, görüntünün üzerine düşüp oluştuğu ekran çok hassas bir şey. Yani tırnağınızla bile çizebilirsiniz. Kesinlikle dokunmamanız gerekiyor. Sensörü temizlerken sensörün kendisi zaten hassas. Üzerinde bir koruyucu bir cam var aslında ama yine de o cama bile dokunmamanız lazım. Nasıl temizliyoruz? Makinenin üzerinde seçenekler arasında sensör temizleme seçeneği var. Temizlik için sensörü açık tutuyor. Nikon kameralarda Lock Mirror Up for Cleaning diye bir seçenek var. Start'a bastığınız anda deklanşöre basarsanız bu artık sensör açıkta şu anda. Sensör görünüyor. Hemen işinizi burada yapmanız lazım. Şimdi makineyi kapatınca da kapanıyor. Şimdi sensör temizliği yaparken yine blower'ı sıkacağız ama bir detay göstermek istiyorum.
Bu benim başıma neredeyse geliyordu. Bakın benim elimdeki roket blower'ın uç kısmında siyah bir eklenti parça var. Bu parça aslında çıkartılabiliyor ve sanırım daha basınçlı üfleyebilsin diye eklenmiş bir parça. Dikkat etmezseniz bu parça biraz gevşek olursa sıktığınızda uçuyor bu şekilde. İkinci şey, bu sarı kısım da yavaş yavaş yerinden çıkabiliyor sıktıkça. Bu da bastığınız zaman uçabiliyor. Benim başıma gelmek üzereydi neredeyse. Sensörü temizledim. Bir iki tane fıs da dışarıya doğru yaptım ve fırladı önündeki sarı parça. O yüzden sensörü özellikle temizlerken bunu böyle bir ok gibi sensöre saplamak istemeyiz. Kırık bir sensör pek hoş olmayabilir. Okey, şimdi yakın çekime geçelim. Ben blower'ın ucunu bulayım şuradan ve temizliği yapalım. Evet, hemen makinenin genel temizliğiyle başlayalım. Mikrofiber bezin üzerine bir miktar solüsyon sıkıp yine makinenin kendisine sıkmıyorum. Genel itibariyle şöyle bir temizliğimizi yapıyor olacağız. En çok kirlenen yerler neresi? Tabii ki de şöyle avucunuzun içiyle değdiğiniz yerler. İşte grip kısımları. Bunlar böyle çamura falan dönüyorlar. Yapış yapış oluyor zaten bir müddet sonra. Elinizdeki terden orada böyle bir katman oluşmaya başlıyor. En çok kirlenen yerler burası. Biraz önce bahsetmeyi unuttum. Vizörü de tabii ki de temizleyeceğiz. Şimdi hemen bateri gribi ayıralım. Şöyle bir blower'la yine elimle değdiğim şurayı bir daha alıyor olacağım. Şu tarafta bir kapağımız var. Tamam, bundan daha fazla temizlemeye gerek yok. Şimdi bakın arkadaki ekranı temizliyor olacağım. Yine ıslak tarafıyla. Burası biraz lens temizlemeye benziyor. Cam gibi oldu. Sonra şu gereksiz plastik parçayı çıkartıyoruz. Bir türlü psikolojik olarak atamadığım kenara parçayı çıkartıyoruz. Bunu kendisine bir temizliyoruz şöyle. Gereksiz parça. Camı koruyor zannedip takıyoruz ama yük olmaktan başka bir şey değil. İkinci el satarken de bu olmadığı zaman fiyatı düşüyor işte hani. Camın üzerine şöyle bir üflüyoruz. Herhangi bir toz parçacık kalmadığını gördükten sonra şöyle bezin yeni bir tarafına biraz solüsyon sıkıp temizliyoruz. Solüsyon kurumadan bu sefer kuru bir yerle tekrar silip camı silmiş olduk. Bunu da tekrar üzerine taktıktan sonra bu sefer vizöre geçelim. Şimdi vizör dediğim gibi D800, D810, D4, D5 gibi makinelerde yuvarlak vizör var. Bir de yeni D500'de şimdi böyle yuvarlak vizör var. Şu kapağı kapatmadan bunu çeviremiyorsunuz. Kapattıktan sonra çevirebiliyorsunuz. Bu vidalı çıkıyor. Lens temizler gibi temizliyoruz. Yeterince temiz olduğunu düşündükten sonra da bunu bir kenara bırakalım. Şimdi bu kapağı tekrar açıp bu sefer buradaki camı temizleyeceğiz. Oradaki cam biraz içeriye doğru girintili. O yüzden parmağımı değil şöyle kenarını dürdüğüm bir kısmı kullanıyor olacağım. Bu cam genelde kirlenmiyor. Üzerinde parmak izi falan oluşmuyor. Okey, bunu kapatıp tekrar şöyle vidalayıp yerine oturtuyoruz. Kapağı açıyoruz. Bu arada buna bayılıyorum. Manzara fotoğrafı çekerken süper işe yarıyor. Vizörü kapatıyor olmak. Okey, şimdi geçiyoruz iç tarafa. İç tarafın temizliğini yaparken ben ilk önce sensörü falan açmadan önce içeriği şöyle güçlüce blower'la, ama blower'ın sabit olduğundan emin olduktan sonra içeriye şöyle güçlüce havayı sıkıyoruz. Vizörün içerisine baktığınızda toz parçalarını genelde görürsünüz zaten. Eğer herhangi bir toz parçası görmüyorsanız zaten yeterince temiz demektir. Hemen menüden Nikon'larda 4. menü İngiliz anahtarı ikonundan Lock Mirror Up for Cleaning'i seçip Start'ta OK basıyoruz. Şimdi shutter'a bastığımız anda sensör açıldı. Kesinlikle nefesinizi üflemeyin. Okey. Şöyle genel temizledikten sonra şimdi bir tane lens takıp F22'ye getirip bir fotoğraf çekiyoruz. Yakın fokusa alıp fotoğrafın ne olduğunun hiçbir önemi yok. Sadece beyaz bir şey çekmeye çalışıyoruz. Ve burada fotoğrafın üzerinde lekeler görmeye çalışıyoruz. Şu nokta
Bilmiyorum oradan görünüyor mu? Bu nokta sensörün üzerinde bir leke. Bunu temizlememiz lazım. Şimdi neredeydi o nokta? Sol alt köşedeydi. Yani fotoğrafın üzerinde. Demek ki sensörün üzerinde sağ üst köşede olacak. Yani böyle çevirdiğimizde şu tarafta. Biraz o tarafa yoğun bir şekilde hava üfleyeceğiz. Clean Image Sensor diye bir seçenek var. Bunu kullandığınız zaman yine aynı menüde sensörü sallıyor makine ve üzerindeki tozları düşürerek temizlemeye çalışıyor. Şimdi tekrar aynı işlemi yapalım. F22'ye neden getiriyoruz? Alan derinliğimiz iyice genişlesin. Sensörün üzeri bile artık net çıksın diye. Böylece sensör üzerindeki noktacıkları da net çıktığı için görebileceğiz. Evet, böylece sensörü de temizlemiş olduk. Şimdi benim bateri gribim olduğu için bir kere de bateri gribi temizliyor olacağım. Bateri gribin pil kompartmanını açalım. Pillerimizi takıp bateri gribi makineye taktıktan sonra evet, makine temizliğimizi bitirmiş olduk. Bahsettiğim gibi bir de çantanızda taşırken kamerayı şu şekilde bir büyükçe beze sararsanız, onda bir tekniği var, onu da hemen göstereyim. Bakın bunu yatırıyorum köşeye doğru. Köşeden uç kısmını lensin üzerine toparlayıp bu şekilde. Çantanızda da bu şekilde taşırsanız birincisi çarpmalardan korumuş olursunuz. İkincisi kullanımdan sonra elinizden gelen çeşitli ter gibi lekelerin oluşmasını engellersiniz. Bunlar beze çarptıkça temizlenirler ve makinenizi daha temiz tutmuş olursunuz. Daha seyrek aralıklarla temizleyebilirsiniz. Ekipman temizliğini anlattığım videoların bu ikinci bölümünde fotoğraf makinesi gövdesi temizliğinden bahsettim. Videomu beğendiyseniz lütfen likelayın. Kanalıma üye olun ve videoyu paylaşın. Herhangi bir sorunuz varsa lütfen alttaki koment alanını kullanın. Bu konular hakkında konuşalım. Görüşmek üzere.